Arkadaşlar merhaba. Bugün 93 model Mercedes E60 AMG modeliyle birlikteyiz. Nedir bu model derseniz 500e'nin Mercedes AMG anlaşmasıyla üretilmiş çok özel bir versiyonu ve sadece de 100 civarıydı değil mi abi? 147. 147 tane üretilmiş bir model. Bu arada abi nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Yüksel abi kendisi Almanya'da yaşıyor arkadaşlar ve de aracını buraya getirdi. Sağ olsun biz de böyle Mercedes konusunda bayağı bir ciddi şekilde araçlar çektiğimiz için kendisi uygun gördü bizim çekmemizi bu aracı. Abi çok teşekkür ederim. Böyle bir fırsatı elde etmek hakikaten çok önemli bir şey. Çünkü Türkiye'de mesela 2 ya da 3 tane 500e olduğunu biliyorum. Ama Türkiye'de bu 147 araçtan bir tanesi bile yok abi. Öyle bir özel noktadayım ve bu aracın direksiyonundayım şu anda. Bir hikayesini alalım senden abi. Nasıl senin eline geçti? Ne yaptın, ne ettin de böyle ya? Çok ilginç bir durum gerçekten. Arkadaşım Camilo'yla ortak arabamız. 124 kasa kabrioletim vardı. 324 ventil. Arkadaşla Camilo ortaktı. O sıkışmıştı. Cabrio'mu sattım ve bu arabaya o zaman bundan 2,5 sene önce ortak olmuştuk. Öylece garajda yattı araba. Yattı abi. Sonra Türkiye gelişi nasıl oldu acaba? Ben bindim. Yeni sıfır lastik taktım. Çünkü araba bizde 2,5 sene yattı dediğim gibi. Bir de önceki sahiplerde de birkaç sene yatmıştı. Yani araba hiç sürülmüyordu. Böyle bekletiliyordu. Lastiğine, yağına, suyuna hepsini şey yaptık. Arabaya bindim. Hatay'a kadar geldim. Kaç? 4000 kilometre neredeyse değil mi abi Almanya'dan? 3650 kilometre civarında olması gerekiyor. 3600 abi iyi gelmişsin. Ne zevkle gelmişsindir. Peki yolda abi şimdi bu değişik bir araç. Malum ama böyle tam bir sleeper. Bir de senin plakan E320. Böyle millet bunu ya işte tamam o dediğin arabanın motorundan zannediyor olabilir. 220 beygirlik bir araç. Nasıl baktılar abi? Böyle farklar da ufak tefek var. Mesela normal 124 kasalardan tamponu biraz değişik. İşte çamurlukları 2'şer 3'er santim çıkık. Ama böyle bilmeyen gözler hatta bilse bile kolay kolay ayırt edemez. Ne oldu? Neler geldi başına? Çok merak ediyorum ya valla. %99'u bilmiyor zaten. Diyor işte gurbetçi kendine eski bir tane Mercedes almış. Geliyor yani. Almış gelmiş eski püskü Mercedes'i diyor değil mi abi? Yani. Düşünsene abi arabanın yılına bakarsan tam 27 yıllık bir araç ama işte sadece 147 adet üretilen araçtan bir tanesi. Mesela hiç böyle anlayan oldu mu ya bu arabada bir farklılık var. Senin araban 124 kasadan daha farklı da diyen oldu mu abi hiç öyle? Kapıkule'den giriş yapınca başka bir gurbetçi, Köln plakalıydı hatta. O demişti ben bu arabayı bir yerden şey yapıyorum. O bir anlamıştı. Gerisi de hepsi böyle yani biraz da araba tabii kaldığı için biraz da güzel görünmüyordu. İşte eski 250 ile gelmiş. E200 ile gelmiş 200, makyajlı kasa. 230 veya öyle evet. Evet arkadaşlar ama işte işin gerçeği çok farklı. Bu arada biz bu arabayı daha önceden çektik ama araba geri geldi. Tekrar çekmeye karar verdik arkadaşlar. Gece çektik. O kadar kötü bir çekimdi. O kadar kötü oldu. Ama iyi ki buraya geldi. O sayede tekrar. Ama zevkliydi ya. Ama çok zevkliydi. Üşüdük yani. Karanlıktı, soğuktu. Ankara'nın müthiş soğuk zamanlarından bir tanesiydi. Burada böyle çekmek tekrar kısmet oldu. Basmak serbest mi abi abartmadan? Bas. Basa bas. Uf, bu nasıl bir güçtür ya. Abi yok korkutucu abi. Tek kelimeyle korkutucu bir hızlanma. Ve de yani böyle daha da bastırıyor. Vites küçültünce nasıl bir güzel bir şekilde torku hissettiriyor abi kendine. İnanılmaz bir şekilde. Bak abi hatta şuradan ben bir döneyim. Ondan sonra bir 0-100 yapalım. 0-100 de benim elimden çıkmış olsun abi. Arkam boşsa. Arka boş. Hadi bakalım. Of. 100. 5. Tabii rampa yukarı şimdi. Vay abi tamam 170 yeterli abi. Hiç fazlasına gerek yok. Abi yeşil olunca şimdi bir göbeğe geldik. Yeşil olunca bir bas abi de bir görelim şu işi ya. Bir E60'ın şu 381 PS gücünü ve 6 litre V8'ini bir dinleyelim abi ya. Evet abicim.
Önde de bir yeni kasa 3 serisi var arkadaşlar. Böyle bir heyecan olmuş olabilir arkadaş. Abi istersen ben şöyle sen biraz bahsettin. Bu aracın tarihinden bir bahsedeyim. Bu araca neden gerek duyuldu? Neden Mercedes böyle bir araç üretti? 500e ile ilişkisini şöyle bir kabaca geçeyim. Sen de bana aralarda böyle eksiğim kaldıkça hatırlat lütfen. Olur mu abi? Olur tabii. Süper. Her şeyden önce aslında bu aracın ortaya çıkmasının nedeni arkadaşlar BMW. BMW'nin M departmanı. Mesela E28 kasayla M535i çıkardı. İşte daha sonrasında ne yaptı? E34 kasayla 3.6 litrelik 315 PS güce sahip bir araç M5'i çıkarttı. Ama Mercedes'in buna karşı verebileceği tek cevabı bu 124 kasanın 300'leri vardı. Abi senin dediğin araba 24 valfisi 220 PS güç üretebiliyordu mesela. Evet. Şimdi böyle olunca düşünsenize müthiş spor bir araç üretmiş rakibiniz ve sizin yok. Mercedes de diyor ki ya ben bir araç üreteceğim, BMW'yi geçeceğim diyor. Talimat veriyorlar. Evet. Resmen talimat veriyorlar. Resmen talimat veriliyor. Bu işi çözün. Ama şöyle bir sorun var. Araba tasarlanıyor. Bu tip bir araba ve de Mercedes işte 124'ün 300 E modeli böyle baz alınacak. Çünkü o serideki en güçlü araç, işte şasisi vesairesi en kuvvetli, en sağlam araç o olduğu için rigidlik açısından vesaire. Aracın böyle hesaplamaları yapıldıktan sonra çamurlukların genişliğinden bahsettik. 2,5-3 santim daha geniş. Mercedes'in üretim bantlarına uymuyor arkadaşlar. Yani geniş geliyor araç. Onlar da arayışta giriyorlar. Tabii bir yandan da yeni bir böyle üretim hattı da ortaya çıkarmak istemiyorlar. Böyle bir araba bir fantezi, bir rakip olarak şey yapıyorsunuz ve Mercedes bundan üretirken de zarar etmiş arkadaşlar. Yani kar da etmemiş. Öyle de bir durum var. Sadece BMW'ye karşı, M5'e karşı böyle bir mücadeleye girmiş. O yüzden o sıralarda da ekonomik sıkıntı yaşayan Porsche ile görüşme yapıyorlar. Porsche'den de teklif geliyor ve Porsche o sırada 959 modeli var. Onun üretimini sonlandırıyor. O bant boş. Planlamalar yapılıyor vesaire ve anlaşma sağlanıyor. Porsche hem teknik destek sağlayacak, işte aracın böyle yürüyenini vesairesine daha farklı bir hale getirecek, daha büyük bir motor koyulacak ve üretimini de Porsche yapacak şekilde bir anlaşma yapılıyor arkadaşlar. Ama şöyle oluyor, o da ilginç. 300E'leri Mercedes Porsche'ye gönderiyor böyle ayrı bir şekilde, parça bir şekilde. Porsche bunları birleştiriyor kendi fabrikasında. Ne yapıyor? Üstünü altını birleştiriyor, hazırlıyor, şasisini güçlendiriyor, işte çeşitli şeylerini güçlendiriyor. Sonrasında da arkadaşlar gidiyor Mercedes'e gönderiyor. Mercedes boyuyor, işte ona göre bütün o şasi, kaporta işlerini hallettikten sonra tekrar Porsche'ye gönderiyor. Porsche de bu sefer ne yapıyor? Bütün aracı birleştiriyor, motorunu koyuyor ve de tamamlıyor, pırıl pırıl oluyor ve Mercedes'e veriyor. Al sat diyor arkadaşlar. Böyle bir durum. Yani bu araç aslında bir Porsche projesi Mercedes'le birlikte. Yani Porsche fabrikası üretilmiş. Ne kadar Mercedes'se o kadar da Porsche aslında, değil mi abi? Porsche, katılıyor musun sen de? Evet. Bir de yani o zaman şu anda AMG Mercedes'e ait. O zamanlar AMG kendine ait bir şirketti. Doğru. Aynen. Farklıydı. Tam bağ yoktu. Ama böyle projeler geliştiriyorlardı. 500E'ler böyle piyasaya bir çıkıyor. 3.6 litrelik M5'ten daha hızlı bir araç olarak çıkıyor. Ama 500E diyorum bakın. Evet. Şu anki araç değil. 326 PS güce ve de 480 Nm torka sahip bir motor var. Nedir motoru? 5 litrelik bir V8, üstten çift egzantrikli, dev gibi bir motor ve M119 koduna sahip. Mercedes'in efsane V8 motorlarından bir tanesi. BMW'nin bu M5 modeli 6.3'te çıkarken 6.1 gibi bir değerle BMW'yi geçiyor. Ondan sonra E34 makyajlanıyor. BMW aracımı hem makyajlıyor hem gücünü artırıyor. Motor hacmini 3.8'e yükseltiyor ve de gücü de aynı şekilde yükseliyor. Böyle 340 beygirlik bir canavar ortaya çıkıyor. Sıfırdan 100 km/saat hızlanmasıyla da 500E'yi geçiyor arkadaşlar. İşte abi tam o noktada AMG devreye giriyor. Mercedes'le AMG görüşüyorlar. Diyorlar ki böyle aracı güçlendireceğiz. Ne yapalım, ne edelim?
ve sonunda da arkadaşlar E60 yapıyorlar. E60'ın 500E'den farkı ne? 500E'yi gönderiyor Mercedes AMG'ye. Motorunun hem çapını hem stroke'unu genişletiyor. 6 litre yapıyor AMG. Gücü böyle 381 PS, torku da 580 Nm. Böyle bir güce ulaştırıyor. Sadece hacim büyütmenin yanında işte egzantrik millerinde farklılık oluyor. İşte son dişli oranında değişiklik oluyor. Hızlanmayı daha iyi hale getirebilmek için dişli oranlarını şanzımanda yaklaştırıyorlar. Ki 4 ileri bir otomatik şanzıman var. Bana sorarsanız manuel şanzıman olsa yani kopartır. Bayağı bir törpülüyor aslında performansı. Mesela M5'te manuel şanzıman vardı. Yani daha iyi hızlanan, daha performanslı bir araç yapabilmek için AMG'de işe soyunuyor arkadaşlar ve sonunda da işte bu dediğimiz 381 PS'lik canavar E60 AMG ortaya çıkıyor. Ve toplamda da böyle üretildiği dönem boyunca 500'e sonrasında da makyajlarda E500 oluyor. Yaklaşık 10.400-10.500 civarında üretiliyor. Düşünün 10.000 küsür tane 500'e üretilmiş. Bunlardan sadece bir oranlayın 147 tanesi E60. O kadar söyledik. Şurada bir hafif bir gazlayayım mı? Ne dersin? Gazla. Arkadaşlar sesi ve hızlanmayı duyuyor musunuz arkadaşlar? Fazla da şey yapamıyorum. Çünkü şöyle de bir durum var. Arabanın eksiklikleri hala tamamlanmaya devam ediliyor. Almanya'da da yapılacak değil mi abi? Konuşmuştuk öncesinden. Şimdi teknik olarak bir şeysi yok da küçük civatasını, düğmeleri bazıları kırık veya artık güzel değiller. Onlar falan, değişiyor. kozmetik şeyler var diyorsun. Evet. Ama motor tam diyorsun kıvamında abi değil mi? Motoru zaten en güzeli yani. Evet abi vallahi müthiş yani. Şurada abi bak güzel yerler var. Zaten bir basıyorum koltuğa. Abi bu gitmeye uçuyor. Bir basıyorum pat 140-150 abi. 300'e kadar gidiyor bu arada değil mi abi? Kağıtlarında yanlış değilsem 300'ü geçiyor yani. Geçiyor abi. Hatta bunun bir de AMG'nin daha önceden yine 300 bazlı, 300E bazlı yaptığı araçlarda 313 kilometreye kadar çıkmış. Yani öyle de bir şey. Hammer diye geçen bir versiyonu vardı. Sonra da bunu en son olarak üretiliyor. En değerlilerinden bir tanesi de bu olmuş oluyor. Ve de zamanında abi Ferrari'nin 512 modeli var mesela. Böyle performans değerleri onun bir tık altında. Yani adam sedandan böyle dünyanın en hızlı arabasına bir resmen alternatif çıkartacak düzeyde Süper spor. bir araca yapmış. Süper sport araç yapmış. Ve ya bastım abi ses bir kere muazzam. Şu V8 sesi var ya inanılmaz abi. İnanılmaz yani. 119 yani. Muazzam M119 yani kendini konuşturuyor. Bir de şöyle bir şey var abi. Mesela kasislerden falan geçiyoruz. O da güzel. Porsche sertleştirmiş aracı. AMG sertleştirmiş aracı. Ama araç hala sertleşememiş abi. Yani böyle o 124 kasanın tatlı yumuşaklığı aynen duruyor. Çok Aynen. ilginç. İşte bu ayrı bir olay yani. Şurada da yine bir yer gördüm abi. Abi şimdi aracı da çok tanımıyorum. Böyle siz de yola gideceksiniz bu arada. Araç Almanya'ya gidecek arkadaşlar. O yüzden böyle tatlı tatlı ara ara basıyorum. Bunların bir de limitedleri var. Evet, E60 Limited var abi. Doğru. Limited, şu ahşap olanları biraz daha gri, derileri çift renkli oluyor. O 147 tanenin içinde galiba sadece 10 tane onlardan Aynen. üretiyor. Kökleyeyim abi. Abi ses inanılmaz abi ya. Virajlar fazla olmazsa Abi ben özellikle de bu yolu seçtik. Sizin de böyle aceleniz de var. Gideceksiniz ama böyle virajlarda bulmuşken E60 AMG'yi işte benim gözümde bir de 2,5 16 ventil Evolution Evo 2. 2'ler abi. Evet. Bir de 190'da onlar. 2 Evet. Bir de abi 560 SEC 6.0 White Body diye bir model var. O da 180 adet üretilmiş bir araç. 126 kasada. O da dehşet bir araba mesela. Ya. Felaket bir şey. Türkiye'de bir ya da iki tane ondan var. Bruno Sacco. Bruno Sacco. Aynen abi. Senin söyleyişin daha güzel. Daha böyle hoş söylüyorsun. Bu arada abi ben şöyle bir şey eklemek istiyorum. Şimdi bu aracın bir de şöyle versiyonları varmış. Mesela adamın 500S'si varmış. Götürüyormuş. AMG'ye E60 yaptırıyormuş.
İşte bu araç o araçlardan değil. Onu da belirtmekte fayda var arkadaşlar. Bu aracın şasiden sorgulatmada baktığınız zaman 957 diye bir kodu var. İşte bu 957 sadece 147 adet üretilen araçlarda olan bir kod. Yani öyle Mercedes'ten alınıp sonra AMG'ye götürülen bir araç değil. Bu da onu gerçek bir E60 yapıyorsun. İşte plakada böyle görünce şaşırmayın. Hatta ruhsatı bile her şey böyle tıkır tıkır tıkır. Ben E60 AMG'yim diyordum. Bir de böyle abi işte Mercedes'in özelliği işte dediğimiz gibi dıştan tipik bir sleeper, yanına yaklaşan yanar, resmen öyle bir araç. Bir yandan da şöyle bir olay var. İçine de bakıyorsun abi. Normal bir 124'ten yok gibi bir şey farkı. Direksiyonu ama ne farklar var? İşte mesela direksiyonda şurada bir şeyler deri böyle farklı desenler koymuşlar. Aynı şekilde koltuk kenarlarında da fitillerde de var bu desenler. Bitmedi. Arka koltuklar 2 bölmeli. O kupelerde olduğu gibi. Ama spor ve o desenler aynen devam ediyor. Genel olarak baktığınız zaman tipik böyle 200E'de bile görebileceğiniz bir şey. Mercedes'in mütevaziliği. Ama mesela işte bir fark, AMG yazılı bir hız göstergesi ve 300. Bu arada abi senin arkada E60 yazısı yok. Normalde yazıyor. Ya sen hani taktırmadın ya önceden de böyle model numarası iptali gibi bir şey vardı. Tabi dediğimiz gibi tam bir sleeper gibi görünüyor o nedenle de. Nedir abi bunun asları? Böyle model numarası iptali böyle Alman arabalarına çok oluyor. Adamlar göze batmak istemiyor. İstemiyorlar abi. Yani vay benim 4 silindir değil de 8 silindirli, öyle bir şey değil. Hatta yani komşulara göz olmayayım diye adamın aynı renkte 200 dizeli veya 230 benzinlisi vardır. Ara sıra da komşular anlamadan aynı arabayı aynı renkten Aynen kullanır. E60 olarak çıkıyor. Komşular çakmadan adam keyfine bakıyor. Sadece kendisine ait yani. Kendine, zevki kendine, dışarıya gösteriş yapmıyor. Güzel, Yok. ne güzel abi. Aslında öyle olmak gerekiyor. Uyuyan Olay bu. hücre. Uyuyan hücre, adeta Sleeper. uyuyan hücre. Çok güzel abi, güzel benzetmeydi hakikaten. Kod adı Sleeper. Aynen öyle abi. Yani bir de mesela bir kasise geldik abi. Onu hemen ekleyeyim. Bak. Abi sert. 124'ten sert ama yine yumuşak Yine arabaya. yumuşak, evet. Şöyle de basayım abi. Evet. Bize ışık veriyor. Yavaş diyor. Abi inanılmaz abi. İnanılmaz. Süper ama insan korkuyor. Hakikaten korkuyor abi. Yani böyle tedirgin oluyorum tanımadığım da araç olduğu için. E60 AMG gibi bir aracı ülkemiz yollarına gördüğümüz için ve de ben de sizlere tanıtabildiğim için çok mutluyum. Abi sana da çok teşekkür ederim. Böyle bir fırsatı bize ve takipçilerimize verdin. Çok teşekkür ediyoruz ve yolunuz açık olsun abi. Sağ olasın. Görüşmek Senin de. üzere. Kendinize iyi bakın.